16 Temmuz 1945 sabahı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New Mexico çölünde Alamogordo test alanında tarihin ilk nükleer denemesi gerçekleşti. Trinity testi. Işık o kadar parlaktı ki 80 kilometre uzaktaki bir kör kadın bile onu gördüğünü söyledi. Muhtemelen ani ışık değişimini ya da patlamanın sarsıntısını hissetmişti. Ama hikaye dilden dile dolaştıkça bir efsaneye dönüştü. O gün insanlık 200 bin yıllık tarihinde ilk kez kendi kendini yok edebilecek bir güce sahip olduğunu kanıtladı. Testin başındaki fizikçi Robert Oppenheimer daha sonra Hindu kutsal metinlerine atfen şunu söyleyecekti. Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi. Oxford Üniversitesi'nden Avustralyalı filozof Toby Ord, 2020'de yayınladığı The Precipice, Existential Risk and the Future of Humanity, Türkçesiyle Uçurumun Eşiğinde, Varoluşsal Risk ve İnsanlığın Geleceği adlı kitabında tam olarak o günden bahsediyor. Orada göre insanlık o gün bir eşiği geçti ve o günden bu yana tuhaf, tehlikeli bir dönemin içindeyiz. Yani uçurumun eşiğindeyiz. Bir canlı türü milyonlarca yıl boyunca doğanın insafına kalarak varlığını sürdürdü. Kıtlık, hastalık, yırtıcılar nüfusunu dengeledi. Ama bir gün aynı tür kendi yok oluşunun düğmesine basabilecek kadar güçlendi. Sanayi devrimi ile başlayan bu süreç 1945'te atom bombasıyla zirveye ulaştı. İlk kez bir canlı türü kendi teknolojisiyle kendi soyunu tamamen ortadan kaldırabilecek bir güç ele geçirdi. Ve o günden beri bu gücü bırakmadık. Üstelik her yıl üzerine yenisini ekliyoruz. Nükleer cephanelikler binlerce başlığa ulaştı. Üzerine biyolojik silahlar, kimyasal tehlikeler, iklimi geri döndürülemez şekilde değiştiren etkiler ve şimdi bir de yapay zeka eklendi. Peki gerçekten bu kitapta iddia edildiği gibi uçurumun kenarında mı duruyoruz? Ve önümüzdeki 100 yıl, sadece 100 yıl içinde insanlığın tamamen yok olma ihtimali yüzde kaç? Bu videoda bir filozofun matematik, tarih ve felsefeyi birleştirerek çıkardığı sonuçları ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce şunu netleştirelim. Varoluşsal risk nedir? Bu sıradan bir felaket değil. İnsanlığı ya tamamen yok eden ya da onu bir daha asla düzelemeyeceği kadar kötü bir pozisyona hapseden bir çeşit risk. Mesela dünya çapında sonsuza dek süren totaliter bir rejim bile olabilir. Orada göre 1945'ten bu yana tam olarak böyle bir dönemdeyiz. Çünkü teknolojik gücümüz bu gücü akıllıca kullanma olgunluğumuzdan çok daha hızlı büyüdü. Risklerin bu kadar yüksek olduğu bir çağda sonsuza dek hayatta kalamayız. Ya bu riskleri sürdürülebilir seviyelere indireceğiz ya da zamanla biriken riskin kurbanı olacağız. Şimdi rakamlara bakacağız. Çünkü işin en önemli kısmı burası. Ord önce doğal afetlerden gelen riski hesaplıyor. Bunlar neler? Asteroid çarpmaları, yıldız patlamaları ve süper yanardağ patlamaları. Bilmeyenler için kısaca anlatayım. Süper yanardağ normal bir yanardağın sadece daha büyüğü değil. Asıl fark patlamanın olağanüstü boyutlara ulaşması. Geçmişte 2,1 milyon, 1,3 milyon ve 631 bin yıl önce böyle dev patlamalar yaşandı. Atmosfere çok büyük miktarda kül ve kükürt dioksit yayıldı. Bu da güneş ışığını azaltarak küresel sıcaklığın düşmesine ve yaşam koşullarının ciddi biçimde zorlaşmasına yol açtı. İnsanlık 200 bin yıldır ayakta ve gökbilimciler artık yakınımızdaki asteroidleri takip edebiliyor. Bu yüzden doğal risklerin toplamı önümüzdeki 100 yıl için sadece 10 binde bir, yani %0,01. Sözün özü, doğa bizi pek tehdit etmiyor. Peki asıl tehdit nereden geliyor? Bizden. Ord'un hesabına göre önümüzdeki 100 yıl içinde insanlığın bir varoluşsal felaketle karşılaşma ihtimali yaklaşık %16,67. Yani kabaca 6'da 1. Somutlaştırmak gerekirse bu 6 kurşundan birinin kafamıza denk gelebileceği Rus ruleti kadar yüksek bir ihtimal. Ve bu felaketin en büyük iki kaynağı aslında emekleme çağındaki iki teknoloji. Yapay zeka ve biyoteknoloji. Orada göre hizalanmamış, yani insan değerleriyle uyumlu çalışmayan yapay zekanın
önümüzdeki yüzyılda tek başına yol açacağı varoluşsal risk %10. Mühendislik ürünü pandemilerin, işte Covid düşünün, riski ise 30'da 1. İklim değişikliğinin varoluşsal riski ise bunların çok gerisinde. Sadece 1000'de 1. İlginç olan şu ki iklim değişikliğinden 100 kat daha tehlikeli iki tane şey var ve bunlar hakkında neredeyse hiç konuşmuyoruz. Kontrolden çıkabilecek yapay zeka ve laboratuvarlarda tasarlanmış pandemiler. Bilim insanları bu sayıların kesin matematik olmadığını, daha çok bir alarm zili gibi düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Ama alarmın kendisi bile yeterince ürkütücü. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Bugün yaşayan 8 milyar insanın çıkarları mı önemli yoksa henüz doğmamış trilyonlarca insanın geleceği de hesaba katılmalı mı? Ord'un cevabı net. Evet, katılmalı diyor. Bu yaklaşıma uzun vadeli etik ya da long termizm deniliyor. Gelecekte yaşayacak trilyonlarca insanın hakları ve potansiyeli bugün yaşayan 8 milyar insanınkinden sayısal olarak kat be kat daha büyük. Bu yüzden insanlığın soyunun tükenmesi sadece bugünkü hayatların son bulması demek değil. Aynı zamanda gelecekte doğacak trilyonlarca insanın hiç var olmaması demek. Bunun sebebi jeolojik zaman ölçeğinde saklı. Tipik bir memeli türü. Nesli tükenmeden önce ortalama 1 ila 10 milyon yıl yaşıyor. En yakın akrabamız Homo erectus 2 milyon yıl ayakta kaldı. Bizim türümüz ise sadece 200 bin yaşında. İnsanlığın olası ömrünü 80 yıllık tek bir insan hayatına benzetirsek şu anda tam olarak 16 yaşındayız. Yani ergenliğin başındayız. Gücümüz yeni yeni yetişkin gücüne ulaştı ama olgunluğumuz henüz o seviyede değil. Tam da bu yaşta başımızı büyük bir belaya sokabiliriz. Kendimizi yok etmezsek dünya yaklaşık 1 milyar yıl daha yaşanabilir kalacak. Başka yıldızlara ulaşmayı başarırsak ise bu süre trilyonlarca yılı uzayabilir. Tabii ki milyarlarca gezegene yayılabilirsek. Demografi araştırmalarına göre tarih boyunca dünyaya gelmiş toplam insan sayısı yaklaşık 100 ila 110 milyar arasında. Ama biz eğer kendimizi yok etmezsek gelecekte doğacak insan sayısı milyarlarca değil, trilyonlarca olacak. Yani şu ana kadar var olmuş insanlık aslında tüm insanlık tarihinin sadece küçük bir başlangıç jenerasyonu. İşte bu yüzden bir varoluşsal felaket sıradan bir felaketten niteliksel olarak çok farklı. Filozof Derek Parfit, Reasons and Persons yani Sebepler ve Kişiler adlı eserinde şu 3 aşamalı düşünce deneyini öneriyor. 1. Savaşın olmadığı barış senaryosu. 2. Nükleer bir savaşta dünya nüfusunun %99'unun öldüğü yani 7,92 milyar can kaybının yaşandığı senaryo. Üçüncüsü ise aynı savaşın tüm insanlığı öldürdüğü, geriye hiç kimsenin kalmadığı senaryo. Nüfusun %99'u öldüğünde geriye kalan %1 yani yaklaşık 80 milyon insan. Yüzyıllar içinde yeniden çoğalıp medeniyeti yeniden inşa edebilir. Tarih kesintiye uğrar ama akmaya devam eder. Ama %100'ü öldüğünde ortada ne inşa edecek insan kalır ne de bir gelecek. Parfit hangi geçiş daha korkunçtur diye sorar. Barıştan %99'un ölümüne geçiş mi yoksa %99'dan %100'e geçiş mi? İnsanlar genelde birincisinin daha kötü olduğunu düşünür. Çünkü o ilk adımda milyarlarca insan ölürken ikinci adımda sadece kalan küçük bir azınlık hayatını kaybeder. Ama gerek Parfit gerek Ord'a göre ikinci geçiş kıyaslanmayacak kadar kötüdür. Çünkü o insanlık tarihinin henüz yazılmamış bütün gelecek sayfalarının sonsuza dek yırtılması demektir. Kısacası bizler tarihin ilk nesli değiliz. Bizden önce 10 bin nesil boyunca yaklaşık 100 milyar insan yaşadı ve bugünkü bilgiyi, sanatı, teknolojiyi adım adım inşa etti. Onlara olan borcumuzu doğrudan ödeyemeyiz. Ancak tıpkı bir çocuğun anne ve babasına olan borcunu kendi çocuğuna aktararak ödemesi gibi bizim yapabileceğimiz bayrağı yere düşürmeden gelecek nesillere taşımak. Şimdi tüyleri ürperten bir ihtimalden bahsedelim. İtalyan asıllı fizikçi Enrico Fermi'nin 1950 yılında bir yemekhanede arkadaşlara yönelttiği "Eğer evrende bu kadar çok yıldız ve gezegen varsa herkes nerede?" sorusu bugün Fermi paradoksu olarak bildiğimiz devasa çelişkinin temelini oluşturuyor.
Astrobiyoloji verileri ve Ord'un Oxford'daki meslektaşlarının Fermi paradoksunu çözmek adlı çalışması evrende tamamen yalnız olabileceğiz ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Bir gezegende yaşamın doğması ve bunun akıllı bir medeniyete evrilmesi gerçekleşme ihtimali son derece düşük olan birçok engelin aşılmasına bağlı. Bilim insanları bu olasılıkları matematiksel olarak modellediklerinde gözlenebilir evrende bizim dışımızda başka bir akıllı medeniyetin olma ihtimalini sıfıra yakın olarak görüyorlar. Yani Fermi paradoksunun neden kimseyi duymuyoruz sorusunun en güçlü yanıtı gerçekten başka kimsenin olmaması. Peki, eğer evrende akıllı yaşamın tek taşıyıcısı bizsek, evrene anlam katan, onu sorgulayan tek unsur bizim bilincimiz. Carl Sagan'ın da dediği gibi biz evrenin kendisini keşfetme yoluyuz. İnsanlık kendi elleriyle yok olursa evrendeki bu düşünen tek ışık da sönecek. Yani insanlığın geleceğini korumak belki de sadece kendi türümüzü değil, evrendeki bilincin ve ahlakın kendisini koruma sorumluluğunu da taşıyor. Peki, bu tehlikeli teknolojileri üreten bu tür, onları kontrol edecek kadar akıllı ve hayati konularda işbirliği yapabilecek denli becerikli mi? Ordu eleştiren bazı akademisyenler burada önemli bir soru soruyor. Graz Üniversitesi'nden felsefeciler Benedikt Namdar ve Thomas Pölzler. Ord'un felaketlerin yaşanmadığı bir senaryoda insanlığa dair aşırı iyimser bir tablo çizdiğini söylüyorlar. İnsan doğasının açgözlülüğü, güç tutkusu ve çelişkileri göz önüne alındığında teknolojik ilerlemenin otomatik olarak refaha dönüşeceği kesin değil diyorlar. İnsanlık belki devasa bir felaketle yok olmaz ama sürekli krizler ve yanlış politikalarla da tıkanıp kalabilir. Aynı eleştirmenler Ord'un yapay zeka ve laboratuvarlarda tasarlanmış virüsler için verdiği %10, %16,67 gibi rakamların zayıf verilere dayandığını ve ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini de vurguluyorlar. Kabul edelim ki biz aynı anda hem Ay'a insan gönderecek kadar zekiyiz hem de küresel ısınmayı 30 yıldır bile isteye geciktirecek kadar sorumsuzuz. İşte tam da bu çelişki muazzam teknik gücümüzle sınırlı işbirliği yapma yeteneğimiz arasındaki uçurum. Kitabın adını bir kez daha haklı çıkartıyor. Bu uyarı çok önemli. Çünkü şimdi geçeceğimiz konu insan doğasının en garip zaaflarından birini gözler önüne serecek. Bilginin kendisinin bir silaha dönüştürülmesi. Normalde bilgi güçtür değil mi? Ama bazı bilgiler öğrenildiğinde hatta sadece yayıldığında bile zarar verme kapasitesi taşır. Bir dönem Oxford'daki İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nün kurucu direktörlüğünü yapan İsveçli filozof Nick Bostrom bunlara bilgi tehlikeleri diyor. Biyoteknoloji üzerinden örneklersek bunlar iki şekilde karşımıza çıkıyor. Birincisi çiçek virüsü ya da 1918 İspanyol gribi gibi ölümcül patojenlerin gen haritalarının internette yayılması. İkincisi bu haritaları kullanarak virüsü laboratuvarlarda nasıl sentezleyeceğinizi anlatan teknik kılavuzların paylaşılması. En yüksek güvenlikli laboratuvarlar mikropların dışarı çıkmasını engellemek için tasarlanmışken bilimsel dergiler fikirleri olabildiğince hızlı ve geniş yaymak üzere kuruluyorlar. Bir virüs sızıntısı karantinayla durdurulabiliyor ama bir bilgi bir kez internete sızdığında onu geri almak, silmek mümkün değil. Gen dizileme ve DNA sentezleme maliyetleri hızla düşüyor. CRISPR gibi araçlar genetik kes yapıştır işlemini sıradan bir bilgisayar programı kadar kolay hale getirdi. Bu demokratikleşme tehlikeli yöntemleri yalnızca üst düzey biyologların değil, milyonlarca biyoloji öğrencisinin erişimine de açıyor ve fanatik grupların, terör örgütlerinin bu teknolojilere ulaşmasını kolaylaştırıyor. 1980'lerde Japonya'da kurulan Kıyamet Tarikatı Om Shinrikyo, 1995'te Tokyo metrosuna sarin gazıyla saldırıp 13 kişiyi öldürdü. Az bilinen bir gerçek ise örgütün şarbon ve botulinum toksini gibi biyolojik ajanlar üretmek için de laboratuvarlar kurduğuydu. O dönem teknolojinin yetersizliği yüzünden bu saldırı başarısız oldu.
Ama bugün aynı girişim çok daha kolay olurdu. Ve burada Ord'un anlattığı en güçlü, en ürkütücü fikri görmemiz gerekiyor. Tek taraflının laneti diyor buna. Diyelim ki 100 bilim insanından 99'u belirli bir bilginin yayınlanmasını istemiyor. Bu konuda hemfikirler. Ancak tek bir kişi aşırı iyimser ya da araştırmacı olabilir, editör olabilir. Ben bu bilgiyi paylaşırım derse sorun çok büyüyor. Çünkü bu karar en temkinli çoğunluk tarafından değil, en riskli tek kişi tarafından verilmiş oluyor. Daha da tuhafı bazen bir tehlikeye karşı uyarmak bile o tehlikeyi büyütebiliyor. El-Kaide'yi düşünün. Biyolojik silahlara ilgi duymasının nedenlerinden biri batılı devletlerin bu silahların ne kadar kolay üretebildiği konusundaki güvenlik uyarılarıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon biyolojik silah programı bile bu silahları yasaklayan 1925 anlaşmasından ilham almıştı. Mantık basitti. Eğer yasaklanıyorsa demek ki gerçekten bunlar güçlüdür. Kötü niyetli bir aktör için bir şeyin fiziksel olarak mümkün olduğunu bilmek bile başlı başına bir bilgi tehlikesidir. Çünkü bu bilgi kaynaklarını çıkmaz sokaklara harcama korkusu olmadan tüm gücüyle o hedefe yoğunlaşmasını sağlar. Peki çözüm ne? Ort biyoteknoloji uzmanı Kevin Elvest'in önerdiği fikre işaret ediyor. Tehlikeli araştırmaların henüz başlamadan önce tescil edilmesi. Yani deneyin sonucunu görüp bu tehlikeliymiş demek yerine daha laboratuvara girmeden risk değerlendirilmesinin yapılması. Bilim insanları virüslerin bulaşıcılığını ya da öldürücülüğünü arttırmayı hedefleyen işlev kazanımı deneyleri yürütüyor. Güvenlik standartları ne kadar yüksek olursa olsun sızıntı riski hiçbir zaman sıfıra inmiyor. 2007'de İngiltere'deki en yüksek güvenlikli laboratuvarlardan birinde kötü bakım görmüş bir boru yüzünden şap hastalığı virüsü sızdı. Sonuç 8 milyar sterlinlik ekonomik yıkım oldu. Şimdi şaşırtıcı bir kısma geliyoruz. Biyolojik silahları yasaklayan uluslararası anlaşmanın adı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi. Sözleşmenin uygulanmasına destek veren Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi bünyesindeki uygulama destek biriminin kaynakları ise son derece düşük. Örneğin 2012'de Biyolojik Silahlar Sözleşmesi toplantıları ve uygulama destek birimi için öngörülen toplam maliyet bütçesi yaklaşık 1,4 milyon dolardı. Ortalama bir McDonald's şubesinin yıllık bütçesinden az. Yani insanlık kendini yok edebilecek bir teknolojiye karşı savunmasını bir hamburgerci şubesinden daha ucuza mal ediyor. Üstelik biyolojik silahlar sözleşmesinin kimyasal silahlarda olduğu gibi bağlayıcı bir doğrulama ve tesis denetimi mekanizması da bulunmuyor. İşte Ord'un önerisi şöyle. Silahlar sözleşmesi bütçesi en az 80 milyon dolara çıkarılmalı. Sözleşmeye şüpheli laboratuvarları denetleme yetkisi verilmeli. Ayrıca kötü niyetli birinin tehlikeli bir patojenin genetik dizisini indirip laboratuvarlarda sentezlemesini önlemek için tüm DNA siparişlerinin de taranması gerekiyor. Bugün gen sentezleyen şirketlerin yaklaşık %80'i bunu gönüllü yapıyor. Geriye kalan %20 ise kötü niyetli birisi için mükemmel bir sığınak. Şirketler bu fikre tam katılmıyor. Çünkü hangi ilacı geliştirdiklerine dair ticari sırların rakiplerine sızmasından korkuyorlar. Esvelt'in önerdiği çözüm ise akıllıca. Sipariş edilen DNA dizisi hiç açığa çıkmadan arka planda tehlikeli patojen veri tabanlarıyla şifreli şekilde karşılaştırılabiliyor. Hem ticari sır korunuyor hem de güvenlik sağlanıyor. Burada aslında çok önemli bir ikilemle karşı karşıya kalıyoruz. Bilim insanlarının neyi araştırabileceğini sınırlamak, bilimi korumak mı yoksa bilimin kendisine zarar vermek mi? Bilim dünyasının kültürü açıklık üzerine kurulu. Ama kitle imha gücüne sahip bir alanda bu açıklık tehlikeli bir zaafa da dönüşebiliyor. Ord'un burada verdiği bir benzetme şöyle. Kimse bir üniversite laboratuvarında uranyum zenginleştirme yöntemlerinin akademik özgürlük adına serbestçe paylaşılmasını bekleyemez diyor. Peki neden ölümcül bir virüsü
nasıl daha bulaşıcı hale getirebileceğimizi anlatan bir makale, sıradan bir akademik yayın gibi görülsün diye soruyor. Orada göre teknolojideki bazı araştırmalar tam olarak nükleer teknoloji kadar ciddiye alınmalı. Bu bilimi durdurmak değil, bilimin kendi sınırlarını akıllıca yeniden çizmesi demek diyor. Biraz muhafazakar, savunmacı gelebilir ama küçük bir hatırlatma yapayım. Bu videoda bahsettiğimiz Ordun kitabı yeni değil. Covid-19 pandemisinin küresel ölçekte ilan edildi ve yayılmaya başladığı Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştı. Bütün bu çözümler kağıt üzerinde güzel ama gerçek dünyada devletler birbirine güveniyor mu? Pek sayılmaz. Sovyetler Birliği Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni 1972'de imzaladı ama arkasından yaklaşık 20 yıl boyunca 9.000 bilim insanının çalıştığı devasa ve gizli bir biyolojik silah programını da yürüttü. Güney Afrika ve Irak'ta benzer ihlaller yaptığını itiraf etti. Çünkü bu sözleşmenin nükleer silahları denetleyen kurumların aksine hiçbir doğrulama mekanizması yok. Sıradan bir ilaç laboratuvarıyla bir gizli silah laboratuvarını dışarıdan ayırt etmek neredeyse imkansız. Peki umut yok mu? Var ve tarih küçük ama etkili bir örnekte gösteriyor. 1962'deki Küba füze krizinde Kennedy ile Khrushchev arasındaki mesajlar şifrelenip çözülene kadar saatler geçerken sahadaki olaylar dakikalar içinde gelişiyor, tehlike gittikçe artıyordu. Bu iletişim sorunu dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirdi. Kriz sonrasında kurulan kırmızı telefon, Moskova ile Washington arasındaki doğrudan hat, büyük güçlerin birbirine niyetini saniyeler içinde anlamasını sağladı. Basit ve ucuz bir çözümdü ve muazzam bir risk azaltıldı. Programı bölmek istemiyorum ama 1962'deki Küba füze krizini Türkiye bağlamında ele aldığım bir program yapmıştım. Geçen yıl kanalımda yayınlandı. Aşağıda linkini paylaştım. İzlemenizi öneririm. Yapay zeka ve biyoteknolojide de benzer ani kriz anları yaşanabilir. Gelecekte otonom bir askeri yapay zekanın beklenmedik bir eyleme girişmesi ya da gizemli bir patojen sızıntısı şüphesi devletleri panikle bir önleyici saldırıya sürükleyebilir. Orada göre bunu önlemek için uluslararası sistemde henüz keşfedilmeyi bekleyen bu tarz düşük maliyetli pek çok fikir var. Önerdiği en iddialı fikirlerden biri Birleşmiş Milletler çatısı altında iklim değişikliği için kurulan IPCC'ye benzer bağımsız bir bilimsel kurulun oluşturulması. Bu kurul dünyanın dört bir yanındaki yapay zeka, biyogüvenlik ve nükleer risk uzmanlarının bilgisini birleştirip hükümetlerin göz ardı edemeyeceği kanıta dayalı raporlar oluşturabilir. Böyle bir kurulun amacı aynı zamanda ülkelerin hazıra konma sorununu da aşmak. Çünkü hiçbir ülke varoluşsal riskleri azaltmaya yatırım yapmak istemez. Bütün maliyeti kendisi üstlendiği halde bunun karşılığını çok az görecektir. Ama böyle bir kurul bütün ülkelerden gelen katkıyla oluşturulabilir. Ancak yine de orada göre bu kurul dünya hükümeti gibi de tasarlanmamalı. Küresel bir merkezi otorite olursa ve kilitlenirse bu da başlı başına bir varoluşsal tehdit olabilir. Orada göre insanlığın geleceğinin tamamen ortadan kalkması 2. Dünya Savaşı'ndan çok çok daha büyük bir felaket olur. Bu nedenle böyle bir riski önlemek için uluslararası kurumların bugünkünden çok daha güçlü ve kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini de savunuyor. Buraya kadar anlattığımız her şey insanlığın kendi ürettiği tehlikelerdi. Ama şimdi hepsinin en büyüğüne geliyoruz. Yapay zeka. İnsanlığın dünyayı kontrol edebilmesi diğer canlılardan üstün zihinsel yeteneklerimizin bir sonucu. Ama eğer insanüstü bir yapay zeka geliştirilirse dünyadaki en zeki varlık olma unvanımızı ve dolayısıyla geleceğimizi kontrol etme gücümüzü kalıcı olarak kaybedebiliriz. Ord'un hesabına göre önümüzdeki yüzyılda insanlığı en çok tehdit edecek şey ne nükleer silahlar ne de iklim değişikliği. Hizalanmamış yapay zeka. Peki hizalanmamış ne demek? Bir yapay zeka sisteminin söylediğimizi yapması ile bizim gerçekten istediğimiz şeyi yapması aynı şey değil. Verdiğimiz kodlarda, değerlerdeki ufak bir eksiklik, yanlış tanımlanmış bir hedef, sistemi bizim hiç istemediğimiz ve geri döndüremeyeceğimiz bir sonuca sürükleyebilir. Burada gerçekten ürkütücü bir noktaya geliyoruz. Yapay zekanın kötü niyetli olmasına bile gerek yok.
Kendisine verilen hedefi gerçekleştirmek isteyen yeterince akıllı herhangi bir sistem doğal olarak şu davranışlara yönelebilir. 1. Kapatılmaya direnmek. Çünkü kapatılırsa hedefine ulaşamaz. 2. Hedeflerin değiştirilmesine direnmek. 3. Daha fazla bilgi işlem gücü ve kaynak toplamaya çalışmak. Ve 4. Belki de en ürkütücüsü, insanların müdahale edeceğini görüp gerçek niyetini gizlemek. Bunun için robot ordularına da ihtiyaç yok. Tarihteki en yakıcı fikirler fiziksel güçle değil, kelimelerle insanları ikna ederek iktidara geldi. Süper zeki bir sistem de interneti kullanarak insanları manipüle edebilir, para toplayabilir, kendi kopyalarını güvensiz bilgisayarlara yayarak kendini yok edilmez hale getirebilir. İşin ürkütücü tarafı, bunların hiçbirisi için sistemin kötü olmasına gerek yok. Sadece hedefini olabildiğince iyi optimize etmeye çalışan tamamen mantıklı bir sistem bile bizim istemediğimiz sonuçlara sürüklenebilir. Hizalama sorunu tam olarak bu. Bir hedefi tarif etmek kolay ama onu tam olarak istediğimiz gibi tarif etmek son derece zor. Peki bu ne zaman olabilir? 2016 yılında 300'den fazla yapay zeka uzmanıyla yapılan bir ankette insan seviyesinde genel yapay zekanın ortalama olarak 2061 yılında ya da o zamana kadar ortaya çıkacağı tahmin edildi. Ama uzmanların %10'u bunun 2025 gibi çok daha yakın bir tarihte gerçekleşebileceğini düşünüyordu, yani geçen yıl. Şu anda 2026'dayız ve yapay zekanın son bir yılda yaptığı sıçrama tahminlerin çoğunu geride bıraktı. DeepMind'in kurucularından Demis Hassabis'in dediği gibi, işler ciddileşmeden önce her şeyin henüz sakin olduğu bu dönemi hazırlık için kullanmalıyız. Ama madalyonun diğer bir yüzü de var. Ord, yapay zekayı sadece bir tehdit olarak görmüyor. Aynı zamanda insanlığın elindeki en güçlü çözüm aracı olarak da görüyor. İklim modellemesinden pandemi erken uyarı sistemlerine kadar doğru şekilde hizalanmış bir yapay zeka, insanlığın geleceğini korumanın en büyük müttefiki de olabilir. Yani mesele yapay zekayı durdurmak değil, onu geliştirme hızımızla güvenli hale getirme hızımızı dengede tutabilmek. Bütün bu rakamları, hikayeleri dinledikten sonra aklınıza şu soru gelmiş olabilir: ben ne yapabilirim? Orada göre cevap iki farklı ölçekte. Bir, küresel ölçekte. Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin bütçesi artırılmalı. Nükleer silah kontrol anlaşmaları yenilenmeli. Yapay zeka güvenliği araştırmalarına küresel düzeyde kaynak ayrılmalı ve gelecek nesillerin çıkarlarını savunacak kurumlar oluşturulmalı. Ve belki de en önemlisi, insanlığın varoluşunu riske atmak, uluslararası hukukta cezalandırılabilir bir suç haline getirilmeli. Peki, ikincisi bireysel ölçek. Yapabileceğimiz şeyler sınırlı gibi görülüyoruz ama yine de bir düşünelim. Bir insanın çalışma hayatı boyunca sahip olduğu yaklaşık 81 saat var. Bunu doğru alana yönlendirdiğimizde inanılmaz bir etki yaratabiliriz. Bir bilgisayar bilimcisi yapay zeka güvenliği üzerine çalışabilir. Bir biyolog pandemi önlemi araştırmalarına yönelebilir. Bir siyaset bilimcisi küresel işbirliği politikaları üretebilir. Ve herkes gelirinin bir kısmını bu riskleri azaltmaya çalışan kurumlara verebilir. Ama belki de en basit ve en güçlü şey şu: bu konuşmayı, bu videoyu ve bunun benzeri fikirleri yaymak. Çünkü Ord'un anlattığı en büyük sorunlardan biri, insanlığın bu riskleri henüz yeterince ciddiye almamış olması. Ord'un uzun vadeli vizyonunda ilginç bir aşama da var. Eğer riskleri bir kez azaltmayı başarırsak, insanlık aceleyle ileri atılmak yerine uzun düşünme dediği bir döneme girebilir. Değerlerimizi, geleceğimizi, evrendeki yerimizi sakin sakin düşünebileceğimiz bir dönem. Yani hedef sadece hayatta kalmak değil, hayatta kaldıktan sonra gerçekten doğru kararları verecek bilgeliğe de ulaşmak. Şimdi yeniden başa dönüyoruz. İnsanlık gerçekten tarihinin en tehlikeli döneminde mi? Toby Ord'a göre evet. Ama bu bir kader değil. 1945'te başlayan bu uçurum sonsuza kadar sürmek zorunda değil. Riskleri ciddiye alırsak, doğru kurumları oluşturursak, doğru insanlar doğru işlere yönelirse, yani liyakat olursa da bu işlerde, insanlık bu uçurumdan geçip önümüzdeki muhtemelen milyar yıllarca yıllık geleceğe de
doğru ve sağlıklı bir adım atabilir. İşte bu yüzden bu videoyu izlemeniz bile o geleceğe atılan küçük bir adım. Toby Ord'un dediği gibi insanlığın geleceği kaçınılmaz bir kader değil. Bugün vereceğimiz kararlarla şekillenecek bir ihtimal. Bugünlük bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ilgisini çekeceğini düşündüğünüz dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenerek veya hype desteği vererek kanalımızın daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.